Zürafa sohbetlerine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün David Weinstock'la birlikteyiz. Canan, nasılsın? Ben biraz heyecanlanmaya başladım. Ben de karşımda 5 kişi görünce böyle 4 kişi hepimiz 5 olduk. Ne kadar kalabalığız diye böyle içimden onu geçiriyordum. Sen de aynı şeyi söyledin. Evet, heyecanlıyım ben de. Ee, Bugün neden David Weinstock'la birlikteyiz? İki nedeni var. Birincisi zaten Uluslararası Şiddetsiz İletişim Topluluğundan bildiğimiz e, şiddetsiz iletişim eğitmenlerinden biri. Onu Türkiye topluluğuna tanıtmak istedik. Özellikle somatik empati konusunda çok fazla şey öğrendim ben David'in çalışmalarından. Ama ikincisi niye Esin burada derseniz, Esin uzun zamandır bir hayal kurmuştu. Şimdi hayalini gösteriyor ekrandan. Hı, David'in kitabının yayına hazırlanmasını hı. 2 yıldır falan değil mi Esin çalışıyorsun üzerinde? 2022 Mart'ta başlamışız Deniz. Evet, o kısmını sen anlat. Nasıl bir süreçti o? Böyle kısaca bir anlat bize. Hı Ondan hı. sonra David'e dönelim. Evet. Kitabın ön sözünde biraz bahsediliyor. Benim sol kolumun hareket etmeme durumu vardı ve e, bunun nedenine dair merak içerisinde, yani ne oluyor da benim kolum hareket etmiyor. Gözlem yaptığımda fark ettim ki özellikle öfkelendiğimde yaşıyorum bu durumu. Ve şiddetsiz iletişimin içindeydim. Öğrendiklerim bana çok yardımcı oluyordu. Bunu bir bağlantıyla keşfetmek istedim ve somatik şiddetsiz iletişim eğitmeni var mı diye bir arayışla yola çıktım. David'le tanıştım. Onun pratikleri çok ilham verdi ve bedenimle bağlantım arttıkça niçin o kolumun kilitlendiğini, hareket edemediğini fark ettim ve çözülmeler yaşanınca da çok ilham alıp etkilendiğim için David'den rica ettim. Türkiye'ye online olarak 2 aylık, 8 haftalık bir program sundu. O beni o kadar etkiledi ki Deniz. O kadar dönüştürdü, kısa, sade ve derin. Dedim ki bu bilgileri aktardığı kitabını Türkçe'ye çevirmeli ve daha çok kişiye ulaştırmalıyım. Böyle bir motivasyondu benimki, yolculuktu. Evet, belki Şivan biraz özetleyelim, Hı David de hı. dahil olsun. So we are introducing David Weinstock, and why we are with him tonight. We have especially two reasons. One of them is which we know David from the international nonviolent community, and we would like to introduce him to the Turkish fellow Turkish community. And also, of course, we have a new published book of David's, and Esin mentioned a little bit of the story of the book and talked about your training, your online training here in Turkey, and how she was deeply touched uh, with, with your training, and she wanted to bring your book also to the Turkish community. Wonderful. Çok memnun oldum çünkü ben bu kitabın İngilizcesini almıştım zaten. Fakat kütüphanemde öyle güzel güzel duruyordu. Ta ki siz bunu böyle çıkarana kadar ve canım Ece Cengiztekin o kadar güzel tercüme etmiş ki böyle okumak o kadar kolay geldi ve hoşuma gitti. O yüzden ona da sizlere de çok teşekkür ederim. Gerekiyor mu bilmiyorum. Devam And edeyim. also thanking the translator Ece Cengiztekin. O Evet, zaman Canan başlayalım mı? başlayalım yani. İlk David'e soruyu sormak ister misin? sormak isterim. Ee, David'e göre, David Weinstock'a göre şiddetsiz iletişim nedir ve nasıl başladı? Onun hikayesi nasıl başladı? So, David, in your understanding, what is nonviolent communication and how did your journey begin? Um, well, let's see. My journey began with nonviolent communication. I was introduced to it. Um,
about 25 years ago. Şiddetsiz iletişimle 25 yıl önce tanıştım. I live, I helped to co-found an intentional community with 8 other families in 1990, and it was a lot of relationships to work with, and it became quite difficult. So someone brought in an NVC trainer. 1990'larda 8 aileyle birlikte ortak bir niyete yönelik bir topluluk oluşturduk burada. Ve tabii bayağı başa çıkmak için bayağı fazla bir ilişki demek oluyor bu o kadar kişi. İşte bu ilişkilerin içerisinden geçebilmek için nihayet bir aramızdan biri bir şiddetsiz iletişim eğitmeni getirdi. And the community embraced the principles of nonviolent communication and began to practice it. And over the years, myself and my wife actually took it farther and became certified and now teach. Topluluğumuz şiddetsiz iletişimin ilkelerini benimsedi ve yıllar içerisinde biz şiddetsiz iletişim bu toplulukta çalışmaya devam ettik. Eşimle de bu yolculukta devam ettik. İkimiz de sertifikamızı aldık eğitim alanında. You're on mute, David. At that point, although we practiced it poorly, I could feel the importance of it. Evet, başlarda pek de başarılı bir şekilde uygulayamıyor olsak da önemini hissediyordum. I think Marshall Rosenberg did say something like, anything worth doing is worth doing poorly. Sanırım Marshall Rosenberg'in de öyle bir lafı var. Yapmaya değen her şey kötü yapmaya da değer. So I did pursue it, and I started to work in what's called the Freedom Project in the prison, and working with Lucy Liu and Marshall Rosenberg in that program. Bu işin peşine düştüm. Daha sonra Marshall Rosenberg'le ve bir kişiyle daha özgürlükle ilgili bir projede çalıştım. Hapishanelerdeki mahkumlarla çalıştık. And I remember first seeing Marshall Rosenberg, and at a time when there was a gathering of people who were doing reconciliation work between the people who had been in prison and released and the people that their actions had been violent with. Ben Marshall Rosenberg'i ilk tanıdığımda bir çalışma içerisindeydi. O çalışmada hapishaneye girmiş ve bırakılmış kişilerle o kişilerin eylemlerinin zarar verdiği kişiler arasında bir arabuluculuk, bir barış çalışması. And there was one moment that ignited me by watching it, and it was when Marshall was empathically listening to someone who had been in prison for rape, and someone who had been the person he had raped. Ve benim içimdeki ateşi yakan anlardan biri şu oldu. Marshall empatik dinleme içerisindeydi. Tecavüz suçu yüzünden hapsedilmiş biri var bir tarafında, diğer tarafında da o tecavüzün mağduru var, tecavüz ettiği kişi var. And it really was just a moment of 15 minutes where Marshall was sitting with them, and at one point the person who had raped the woman was saying, I was so I wanted her to feel the pain I was in. That's, as he was explaining what happened. Böyle 15 dakika kadar falan sürdü ve o dakikalar içerisinde şöyle bir an geldi. Marshall
tecavüz edimini yapan kişiyi dinliyordu. Karşısında da tecavüz ettiği kadın var. Ve o adam şunu anlatıyor ve bir noktada şöyle bir şey söylemeye başladı. Yani çektiğim acıyı o kadar anlamanı istedim ki, o acıyı anlamanı istedim. And I think it was more of Marshall's presence that he transmitted than his words. Ve benim gördüğüm buna alan açan daha ziyade Marshall'ın mevcudiyetiydi söylediklerinden ziyade. So when the man said, I wanted her to feel the pain I was in, Marshall said, oh, you wanted her to feel the pain you were in. That's empathy. Is that what you're saying? That you wanted empathy? Şöyle yaptı Marshall ve şöyle bir şey söyledi. Adam kadının benim yaşadığım acıyı hissetmesini istedim dediğinde Marshall şöyle dedi. Ah dedi, empati mi istedin? Senin And, çektiğin acıyı hissetmesini istedin. Sen empati mi istedin? and Marshall said, we all need empathy. Ve şöyle dedi, hepimizin empatiye ihtiyacı var. You know, what a tragic way to meet such a beautiful need. Bu kadar güzel bir ihtiyacı karşılamak için ne kadar trajik bir strateji. And at that moment, the man, really must have felt seen and heard, maybe even for the first time. And he just wept and wept. And that began a reconciliation too. Ve sanırım herhalde adam ilk defa belki de kendisini görülmüş ve duyulmuş hissetmiş olmalı ki ağlamaya başladı, ağladı, ağladı ve o noktadan sonra bir çeşit uzlaşma, barış olmaya başladı. I think it was that moment where I said, I want to learn that, whatever that is. Sanırım ben de işte o anda ben bunu öğrenmek istiyorum. Bu her neyse öğrenmek istiyorum. So that's, I think, one of the moments that ignited me to, besides the pain I was in, living in intentional community and all the triggering that happened, it was also that moment meeting Marshall too. Evet, yani benim içimdeki şiddetsiz iletişim ateşini yakan anlardan biri de buydu. Tabii şeyin yanı sıra topluluk içinde yaşıyor olmak ve sürekli tetikleniyor olmanın yanı sıra Marshall'ı böyle bir işin içinde tanımak da beni bu yola çekti. As far as what is nonviolent communication, you'll probably get a slightly different answer from everyone you ask, but I'll tell you what it is for me. Evet, şiddetsiz iletişimin ne olduğuna gelince de sorduğunuz her kişiden böyle nispeten farklı bir yanıt alabilirsiniz. Benim için ne olduğunu size söyleyeyim. I approach nonviolent communication as a practice of life, meaning that in it, I can find or I look for practices for who I want to be in the world. Ben şiddetsiz iletişime bir yaşam pratiği olarak bakıyorum. Yani şu anlamda şiddetsiz iletişimin içinde bu dünyada nasıl bir insan olmak istediğime dair çalışmalar buluyorum. Personal practices for deepening relationships. İlişkileri derinleştirmek için kişisel çalışmalar. I see it as a lifelong discipline and an art. Ömür boyu sürecek bir disiplin ve bir sanat olarak görüyorum. I see the basics as it is often taught as training wheels. Temelleri böyle öğrenme çarkları gibi. And that the training wheels, once learned, you can let go of them and become it. Bu öğrenme çarkı ya da yani egzersiz aleti gibi düşünebiliriz o çalışmaları. Artık onları bir kere öğrendikten sonra aletleri bırakıp o çalışmanın özüne dönüşebiliyoruz. And and
encoded in the work, all the practices for me are centering practices to bring us into our body and our heart. Ve bütün çalışmalarda benim ortak olarak gördüğüm şey hepsinin kodunda artık yazılı diyeceğim. Bütün bu çalışmaların hepsi bizi kalbimize, merkezimize getirmek için yapılan şeyler. And I remember when I wanted to learn this and going, how do you learn this? Ve bunu öğrenmek istediğimde kendime sordum, ya bu nasıl öğrenilir ki? Feeling that, the path from here to here was just full of bushes and thorns and things that had grown in the way. Sanki şu zihinden kalbe giden yolda böyle otlar bürünmüş, dikenler olmuş, bir sürü arada bir şey var yani. And so in my journey to understand how to make that journey from here down to here, I realized that I had some tools already that I could use. O yüzden bu zihinden şuraya, kalbe inebilme yolculuğunda, yani bunu nasıl yapılacağını öğrenirken elimde bazı araçlar olduğunu fark ettim. And that was the practice of Aikido, which is a whole mind and body practice of harmonizing conflict. Ve o zaten halihazırda sahip olduğum araç da Aikido çalışmasıydı. Aikido zihin bedeni uyumlama üzerine bir çalışmadı. So one day, as I was in a workshop learning nonviolent communication, I was asked to empathize with Bir two gün, women. bir gün bir atölyede işte şiddet iletişim öğreniyordum. Ben bir kadına empati vermem istendi. And the two women were arguing, and I'm over here supposed to be offering empathy, listening without words. Pardon, iki kadın vardı. Şimdi iki kadın tartışıyor. Bana düşen de işte orada duracağım. Sözsüz bir şekilde empati vererek dinleyeceğim. And I'm thinking, what is this empathy stuff? How do you do this? İçimden de şu geçiyor. Nedir ya bu empati mevzu? Nasıl yapılıyor ki? So I listened and I imagined that I was like almost like a big bubble and they were in it with me. Ve hayal etmeye, gözümde canlandırmaya başladım. Böyle sanki bir baloncuğun içindeyim. Onlar da baloncuğun içinde benimle birlikteler. And all of a sudden, I started to hear below their words to something that they shared in common, like their common ground. Ve aniden o kullandıkları lafların ardında ortak bir şey paylaştıklarını duymaya başladım. Bir hemzeminleri vardı. And not only that, I felt like I was quietly a part of the conversation. Üstelik sadece bununla da kalmadı. Sanki sessiz olmama rağmen sohbetin bir parçası gibiydim. And all of a sudden, I went like, oh my gosh, this is Aikido. And this empathic field is actually what's called a key field in Aikido. Ve aniden dank etti. Dedim ki Tanrım bu Aikido işte. Bu hissettiğim empati alanı da Aikido'da ki alanı dediğimiz şey. And I had already been practicing that for 20 years before. Ve zaten onu 20 yıldır yapıyordum Aikido'yu da. So that was another moment of ignition where I said, oh, this is what I can, this is a piece that really goes with nonviolent communication that brings whole body listening into a whole mind and body practice. Ve benim için kıvılcımlardan biri de o an oldu. Dedim ki tamam, yani şiddetsiz iletişimle benim deneyimlediğim Aikido beden pratiği birbiriyle örtüşüyor ve o bedenle dinleme pratiğini buraya taşıyabilirim. And it began a really powerful place for my own practice, but something I felt very committed to sharing with the NVC Circle of Learners. Ve bu da işte hem kendi pratiğimde uygulamak için çok güçlü bir anlayış haline geldi, hem de kendi topluluklarımda şiddetsiz iletişimcilerle paylaşmaya bayağı çağrılmaya başladım.
So you asked me about somatics and how that connects to NVC. Would you like me to just continue there? Yes, please. Lütfen söyler mi? Bir de yani somatiği böyle en basit şekilde nasıl anlatır? Yes, So please talk about somatics, and also how would you put it really simply? Like, what would be the simplest way to explain somatics? simply, it's the part of us that rides the bicycle without thinking about it. En basit haliyle e, hiç düşünmemize gerek kalmadan bisikleti kullanan tarafımız. It's the mind in the body. Hem zihin hem beden. Bedendeki zihin. You can feel when people are talking from their heads and they're thinking about something, Bu ayrımı hissedebilirsiniz. Şimdi insanlar böyle kafalarından, zihinden konuştuklarında, bir şey düşündüklerinde and even using nonviolent communication from what they've memorized in the words, right? bunu şiddetsiz iletişim diliyle yapsalar bile ezberden. And it's different than when someone comes to their heart. Farkı var. Kalpten, yani buraya inip buradan konuşan biriyle. And they speak from this place. Bu alandan konuşan biriyle. That's the work. Çalışma bu. And the thing about somatics is this, it teaches really how we learn Ve through repetition and recurrence. somatiğin olaylarından biri de şu, öğrenme biçimini öğretiyor bize aynı zamanda. Tekrarlarla mesela. The basics that, this idea that we're always practicing something. Ve şu temel prensip, aslında her an içerisinde zaten bir şey uyguluyor haldeyiz. You're practicing how you are sitting. You're practicing how you are listening or not listening. You might be practicing how you're judging me or even multitasking. Mesela oturuyorsun burada, şu oturma biçimine çalışıyorsun işte. Nasıl dinlediğinin uygulaması içindesin ya da nasıl dinlemediğini ya da beni yargılamakla ilgili, yani o oluyorsa onun çalışması içindesin, onu uyguluyorsun ya da belki aynı anda birçok iş yapmak gibi. You're practicing how you're breathing. Nefes alma biçiminin çalışması içindesin. You are what you have practiced in your life. Ve yaşamın boyunca neleri bu şekilde sürekli uyguladıysan sen olsun. And through deliberate, committed, intentional practice over time, you can practice who you choose to become. Ve zaman içerisinde belirli bir niyete odaklı, kasten, an içerisinde neyi yapacağını seçerek çalışırsan, olmak istediğin kişiyi seçerek o kişiye dönüşebilirsin. So one of the most important pieces about somatic and NVC, I think, that I love, that feels important to me, is that our bodies contain the total of our own histories. Evet, somatiğin ve şiddetsiz iletişimin benim çok sevdiğim ve önemli olduğunu düşündüğüm özelliklerinden biri, bir anlayışı da şu: bedenimiz, bedenlerimiz bizim kişisel öykümüzün tamamını barındırıyor. In nonviolent communication, everything we do is every strategy is in service of life or what we call need. Şiddetsiz iletişimde yaptığımız her eylem yaşama hizmet etmek için yapılır. Yani ihtiyaçlara, biz ona ihtiyaç duyuyoruz. We learn a lot of strategies when we're younger, and it's very, very difficult to access the adult world. So we come up with very unusual strategies. Küçükken, küçük yaşlarda bir sürü strateji öğreniyoruz. Bu ihtiyaçları karşılamak için, bir yetişkin dünyasında var olabilmek için oldukça tuhaf
stratejiler geliştirme ihtimalimiz var. And we practice what I call these core strategies until they become a part of who we are and unconscious. Ve ben bunlara kök stratejiler diyorum. Sürekli de o küçük yaştan itibaren onları sürekli uyguladığımız için bunlar artık olduğumuz kişi haline geliyor ve bilinç dışına gidiyor. So we're always communicating from our whole selves. So if our words say one thing, but our histories are moving and contracting us in other ways, then what people often hear is a mixed message. Ve an içerisinde de sürekli yani bir bütün halinde algılandığımız için dışarıda şimdi benim ağzımdan çıkan lafla bedenimin söylediği şey farklı bir şeyse o zaman insanlar karışık sinyaller alacak benden. And people feel before they think. İnsanlar da düşünmeden önce hisseder. So, this strategy of hiding my heart, this shy little boy that I used to be, it still comes up when I get triggered. Mesela şu kalbimi koruma, saklama stratejisi var ya küçük bir çocukluktan getirdiğim. Hala bazen tetiklendiğimde çıkıyor ortaya. So in the work that I love to share, we begin with really articulating well what it is that matters to us, what we care about, that felt sense of what matters. Benim bu paylaşmayı sevdiğim çalışmada biz şöyle başlıyoruz. Önce gerçekten, hakikaten neye önem veriyoruz? Onu tam olarak dile dökmek, dile getirmekle başlıyoruz. Because to build lifelong practices that change deeply ingrained habits, that you have to know that or you'll get lost. Çünkü bu kadar insanın içine işlemiş, ömür boyu artık kişiliğinin parçası haline gelmiş, alışkanlıkları değiştirecek ve bir de ömür boyu sürecek bir çalışmaya girmek için neye önem verdiğini çok iyi bilmesi gerekiyor insanın yoksa kaybolur gider. So the journey is identifying what you care about, Yolculuk şu, önem verdiğini belirle, notice the strategies you have practiced in your life, hayatında uyguladığın stratejileri fark et really discern if those strategies serve what you love and who you want to be now. ve gerçekten ayırt ederek bak bu stratejiler şu an olmak istediğin kişiye ve önem verdiğin şeye hizmet ediyor. And then through conscious, intentional practice over time, you build new habits and new ways of being. Ve sonra zaman içerisinde farkındalıklı ve niyet dolu çalışmalarla, uygulamalarla, egzersizlerle olmak istediğin kişiye dönüşebilirsin. Ben bir şey sormak istiyorum tam bu noktada. I have a question right at this point. Please. Bireysel olarak böyle hayat boyu sürecek bir şey tarif ediyorsun. So you are describing a lifelong journey as an individual. So it's a personal journey. Aynı zamanda kayıttan önce Esin'le sohbet ederken çok kıymetli bir şey hatırlattı bana. But also, while we were talking with Esin before the recording, she reminded me something really valuable. Sen topluluk oluşturma konusuna kendini adamış birisin diye biliyorum. As far as I know, you are someone who is dedicated to form communities, to build communities. Şimdi şu an Türkiye'de çok makro diyeceğim yani böyle ülke bazında bir kutuplaşma sürecinden geçiyoruz. And for now in Turkey, we are going through some, I will say, macro, like a major polarization in the country.
Bu kadar büyüğünü sormasam bile arka planım da bu olarak soruyorum. Topluluk oluştururken farklılıklarımızla bir arada olma konusunda neler keşfettin diye sorayım. Sen istediğin gibi topluluk konusunda söylemek istediklerini bizimle paylaşır mısın? And even though I won't ask you for a solution to our country problems, I would just like to ask a smaller version of it. How can we be together with our differences in communities? This is the question, and I would like to hear what this question inspires in you. Well, let's see. How much time do we have? Ne kadar vaktimiz var? Okay. Let's see. The short of it, though, is this. All the paths that I take in my life, they seem to have a common theme. Şimdi kısaca şöyle, benim hayatım boyunca seçtiğim bütün yollarda ortak bir tema var gibi gözüküyor. It's a deep care and a curiosity of how we as humans are different and how we're the same. Derin bir umursama, özen ve insanlık olarak nerelerde aynıyız, nerelerde farklıyız buna dair hakiki bir merak. In NVC, we would say that the needs are the place we're the same. That life, energy, whatever you want to call it, that's our common ground. And we, as in my world travels, I still see that in most everyone I meet. Şiddetsiz iletişimde biz diyoruz ki ortak olarak paylaştığımız şey insanlık olarak ihtiyaçlar. Yaşam enerjisi mi dersin, ne dersin? Yani biz ihtiyaçlar düzeyinde ortaklaşıyoruz. Ben de gezdiğim dünya köşelerinde bunun geçerli olduğunu gördüm. And then how we are different are the strategies, and also curious about that. So I'm always interested in that, first of all. Ve farklılaştığımız, ayrıştığımız yerler de strateji düzeyinde oluyor. Öncelikle her şeyden önce bunun hakkında merak taşıyor. There is a power when we come from that place of that common ground and speak to that place of common ground. We can meet there. And if we can do that, then I think that is the most effective form of activism. Bu ortak zemin üzerinden, oradan yola çıkarak konuştuğumuzda, karşı tarafı oradan duyduğumuzda bence güçlü bir şey oluyor. Ve güçlü bir aktivizm yapabiliyoruz oradan yola çıkarak. And I am a great advocate for community. Evet ve topluluğu da çok savunurum. You might say it's my politic. Politikamın bu olduğunu söyleyebilirsiniz. I am an activist from a long time ago, and I still am. This is my form. This is my form of activism right here. Eskilerin aktivistiyim, hala aktivistim. Benim aktivizm biçimim bu, şu an yaptığım şey. And the thing about living in community is it helps us to find a confidence in our own voice in the midst of relationship. Toplulukta yaşamanın yararlarından biri bütün o karmaşa içerisinde kendi sesimizde bir güven bulmaya sağlaması. Being in community offers lots of places to practice. Topluluk içinde olmak, üzerine çalışma yapmak için bir sürü fırsat sunar. And when we practice together, the learning of empathy and the learning basics of community is accelerated. Ve birlikte yaptığımız zaman bu çalışmaları, empati öğrenme süreci, topluluk prensiplerinin, ilkelerinin öğrenilme süreci hızlanır.
And that common ground between other people also begins within ourselves, where our head says one thing and our heart says another thing, and our gut comes into the conversation and it gets confusing. Ve aslında bu insanlar arasındaki hemzemini, ortak zemini bulma çalışması kendi içimizden de başlamalı. Değil mi? Kafamız başka şey söylüyor, kalbimiz başka bir şey söylüyor, karnımızdan sezgilerimiz başka bir şey diyor. Kafa karıştırıcı bu. That inner process of listening and connecting, unifying those inner voices is the same practice for working with others. Bu içimizdeki farklı sesleri dinlemek, onları uzlaşıya getirebilme çalışması iyi bir çalışma dışarıyı dinleyebilmek için. So the thing about activism is that's my focus. Evet, aktivizmde benim odağım bu. Is Ben finding your voice. Kendi sesinizi bulmak. And when you have an inner unification, when your head is connected to your heart, it's connected to your intuition and to your feet on the ground and even your highest knowing. Evet, kendi içsel uzlaşınız, kafanız kalbinizle, kalbiniz karnınızla, hatta ayaklarınız yerle, başınız gökle, kendi üstün benliğinizle bağlantıda olunca. When you can feel the support at your back and all those who walk beside you and the beauty of the young ones in front of us. Arkanızda sizden önce gelmiş olanların desteğini, yanınızda yürüyenleri, sizden sonra geleceklerin güzelliğini hissettiğinizde. Then you can speak from that deep place of care and resourcefulness that is deeply moving. İşte o zaman çok derinden harekete geçirici ve dokunan bir yerden, kaynak dolu bir yerden konuşabilirsiniz. And when you can come from that place of what you deeply care about and you put that out into the world, you're in your power. Ve o kadar derinden önem verdiğiniz şeyi bularak dünyaya getirdiğiniz eylem, işte o zaman kendi gücünü eline almış bir bireysin. And this creates a resonance in you and with others that is deeply moving. And I think that is how I approach, stepping into the world and wanting to make positive change. Evet, bu hem kendi içinizde hem etrafınızla bir çeşit titreşim, bir rezonans yaratacaktır ve ben değişim yaratmak, dönüştürmek işini sanırım böyle yaptım. Did that help? Did I answer your question a little bit? Soruna yardımcı oldu mu Deniz? Yeah, it's the beginning. I think we need to. I want to listen more. Daha fazlasını duymak isterim. Bir başlangıç oldu. Evet, özellikle içsel uzlaşı konusu Esin, gerçekten çok teşekkürler. Hakikaten çok kıymetli. Yes. Especially the inner consensus part is really valuable, and Esin, thanks for reminding that. Oh my gosh, yes. Evet, ülkelerin de somatiği olduğu kanısındayım. Ben de şey canlandı gözümde, böyle bir hayal. David'in söylediği o balon var ya, bütün Türkiye'yi o balonun içine alsak da hep beraber birbirimizi duyabilsek, konuşabilsek gibi böyle bir hayal oldu ve So biricik Deniz says, Deniz says, maybe countries have somatics, and Canan says, I just have a little, like a vision, a dream. If only we could have that bubble, that empathy field for the whole country. Like, let's all be in it together and hear each other. Yeah. O soracağım çok soru vardı. Yani çok dediğim birkaç tane var ama çok zamana da, çok dinleyenleri de çok sıkmak istemiyorum.
Çok tadında kalsın istiyorum açıkçası. Ama böyle şükranla ilgili bir şekilde mi bitirsek acaba? Çünkü kitapta da ve David'in çok ilgilendiğini görüyorum. Şükran benim için de böyle çok özel bir konu. Şükranla ilgili nasıl bitirebiliriz tüm bu şeyi? Veya bize minik böyle bir çalışması var mı bize sunabileceği? Yes, I have lots more questions, but I would like to care about the time, take care of the time, and maybe I was thinking we could finish on a note about gratitude, because I know that in the book also David also works a lot on gratitude. So would you have maybe a little practice about gratitude to finish us off? Yeah, let me think here for a good moment. Hmm, hmm. David, ben bir şey önermek istiyorum. I have a suggestion. I'm listening. Evet. Ben senin şükranın içinde yas da bir şükrandır cümleni çok etkilendiğim bir yer. Yani onu paylaşmanı rica ediyorum. Uh, Kutlama ve yası nasıl yaşadığını, şükran olarak yaşadığını. I was really moved when I heard you say that mourning is also a practice of gratitude. I would really like to hear from you. How do you Mhm. practice mourning as gratitude? Yeah, that's where I was going. I was trying to think, okay, how can we do this? There's the experiment. Let's see. So, um, hmm. If take a moment and think about someone you love that you miss. Şimdi bir an ayırıp sevdiğiniz ve özlediğiniz birini düşünün. And remember something you love about that person, something you appreciate, a quality maybe. Ve bu kişi hakkında takdir ettiğiniz, sevdiğiniz bir şey aklınıza getirin, bir nitelik belki. Denise, can I ask you a question? Deniz, bir soru sorabilir miyim? Yes. So when you remember this person, Hı hı. just one sentence. What is it something that you love about this person? Would you be okay with sharing that? Warmness. Bu kişiyi anımsadığında Hmm. eğer paylaşmak istersen bir cümleyle nedir özlediğin bir özelliği? Warmness. Yeah. When you say that, how do you feel inside? What does that feel like? Bunu söylediğinde nasıl hissediyorsun? İçinde yani içsel olarak hissi nasıl? Sıcaklık dedim kelime olarak. Hı İçsel hı. olarak yumuşaklık ve ılıklık hissediyorum. I feel softness and like a lukewarm sensation. So does it feel like tenderness? Böyle yumuş yumuşluk gibi mi böyle? It's got some sweetness, maybe even a little sadness in there, but together. Böyle hem tatlı hem hüzünlü gibi bir arada mı? Yes. Yeah. Together. Mhm. Evet. Yeah, that's mourning and celebration right there. İşte bu yas ve kutlama bir arada. When you love something or someone and you connect to them, it's sweet. Hı hı. Birisini sevdiğinizde, önem verdiğinizde ve o bağlantıyı kurduğunuzda tatlı bir his. When you connect to something that you miss, that's not there, that you love, that's mourning. Ve orada olmayan, sevdiğiniz, dolayısıyla da özlediğiniz bir şeyle bağlantı kurduğunuzda da o da yas. When you love what's present, that's gratitude.
Mevcut olanı sevdiğinizde de şükran. When you love what you miss, that's gratitude. Özlediğinizi sevdiğinizde o da şükran. When you feel what you love in mourning and celebration, you are honoring life. Kutlamada da, yasta da özlediğinizi, sevdiğinizi hissettiğinizde yaşamı onurlandırıyorsunuz. Wow. Çok teşekkürler. Thank you. Thank you very much. You, an honor to be here. And it's really sweet to be with you all too. Çok teşekkür ederim. Burada olmak bir onur. Çok teşekkürler. Thank you very much. Daha fazla benim soracağım bir şey kalmadı. Evet. Bugün. Hmm. O zaman yavaş yavaş kapatalım. Tekrar belki de David'i ağırlarız. Ben başka merak ettiğim şeyler var. Onları soramadım. 6. 7. hisleri merak ediyorum. O çok enteresan geldi. O yüzden kitabı alın okuyun arkadaşlar. Çok güzel Türkçesi de. Ya bir de Hislerin- sen kitaba çok davet edince David'in liminal somatik kurucusu, Amerika'da eğitim verdiği yer ve pratik grupları var Canan. Ücretsiz bir ay deneyebilirler mesela David'in çalışmalarını, David'le çalışabilirler. Onu da hatırlatmadan geçmek istemedim. Onun da bir linki bir şeyse onu yazın. onları koyacağım videonun Aha, altına. evet. Okay. Then thank you very much. Okay, my pleasure. Thank you. I Thank hope you very much. to see you again soon. Me too. Me too. I'm happy to do this. This is lovely, and thank you for sharing it. Appreciate it very much. Teşekkürler paylaştığınız için. Çok mutlu ediyorum. Tekrar yapmak isterim. Okay. Yok What? kapat. Kapat.